Terk edilmiş malikanedeki ipuçları. Yağmur, Prag'ın taş kaldırımlarına sabahın erken saatlerinden beri aralıksız vuruyordu. Karanlık bulutlar şehrin üzerine sanki yüzyıllık bir yas örtüsü gibi çökmüştü, Vltava Nehri'nin gri suları köprülerin altında sessizce akıyor, şehrin tarihi silüeti bu kasvetli tablonun içinde neredeyse hayalet gibi duruyordu. Ellara Novak, Vaclav Meydanı'nın köşesindeki küçük kafenin camından dışarıya bakıyordu. 28 yaşında, orta boylu, koyu kahverengi saçları ıslanmış ve yüzüne yapışmıştı. Gözlerinin altındaki morluklara bakarak ne zamandır düzgün uyumadığını anlayabilirdiniz. Fincanındaki kahve soğumuştu, ne var ki bunu fark etmemiş gibiydi. Önündeki ahşap masanın üzerinde bir dizi fotoğraf, sararmış belgeler ve el yazısıyla doldurulmuş bir defter yayılmıştı. Karşısında oturan adam, Viktor Szabo, 40 yaşlarında, geniş omuzlu, saçlarının yanları kırlaşmaya başlamış bir Macardı. Budapeşte Kriminal Araştırmalar Biriminden emekli olmuş, şimdi özel dedektif olarak çalışan Viktor, yıllardır Elara'nın babasının ortağıydı. Elara'nın babası Jan Novak, 3 ay önce bu kafenin tam 2 sokak ötesinde, terk edilmiş bir deponun içinde ölü bulunmuştu. "Bu gece buraya gitmek zorunda değiliz," dedi Viktor, fincandan bir yudum çayını aldıktan sonra. Sesi kısıktı, sanki çok fazla sigara içmişti, aslında içmemişti, sadece hayat onu böyle bırakmıştı. "Yarın gündüz de gidebiliriz." Elara başını kaldırdı. "Yarın gündüz malikaneye polisler girmiş olur. Bölge müdürü bu sabah aradı, söyledim sana. Cumartesiye kadar alanı mühürlüyorlar. Bugün gece tek fırsatımız." Viktor elini masaya koydu. Uzun, düğümlü parmakları vardı. Yıllar içinde hem suçluların hem de dosyaların üzerinde çalışmış eller. "Jan'ın orada ne aradığını hala bilmiyoruz." "Biliyoruz," dedi Elara, sesine bir kesinlik katarak. Masadaki defteri döndürdü ve Viktor'a doğru itti. "Bak, bu onun son notları. 3 aydır okudum durdum. Kraus Malikanesi, yazıyor her sayfada. Kraus Malikanesi. Orada bir şey var, onlar biliyor. Oraya gittiği gece bu notları bırakmış." Viktor defteri aldı, gözlüklerini çıkarıp masaya koydu ve sayfaları dikkatle inceledi. Jan Novak'ın el yazısını tanıyordu, 20 yıl boyunca onun raporlarını, mektuplarını, bazen de kişisel günlük notlarını okumuştu. Bu satırlar Jan'ın el yazısıydı, ama farklıydı bir şekilde. Harf kavişleri normalden daha düzensizdi, harfler birbirine giriyordu, bazı kelimelerin altı 3-4 kez çizilmişti sanki önem vermek için yeterli gelmemiş gibi. "Kraus ailesi," dedi Viktor yavaşça. "Çek Cumhuriyeti'nin en eski soylularından biri. 19. yüzyıldan beri bu topraklarda kökleri var, ama son 30 yıldır hakkında pek bir şey duyulmadı. Çünkü ortadan kayboldular." Elara fotoğrafları Viktor'a doğru kaydırdı. "Bak şunlara, bunları babam çekmiş. Şehrin kayıt arşivlerinden almış, bana yerel bir gazeteci bildirdi. Kraus Malikanesi 1991'den beri boş. Aynı yıl ailenin son mirasçısı, Heinrich Kraus, Prag'dan ayrılmış ve bir daha geri dönmemiş." Viktor fotoğraflara baktı. Büyük, görkemli ama harabeye dönmekte olan taş bir bina. Kesme taş duvarlar, çökmeye yüz tutmuş mermer balkonlar, yağmur ve zaman tarafından silinmekte olan rölyefler. Binanın önündeki demir kapı kilit ve zincirle kapalıydı ama Viktor'un gözü detayları kaçırmıyordu, kilit eski görünse de zincir yeniydi. "Zincir," dedi Viktor, fotoğrafı kaldırarak ışığa doğru tuttu. "Bu fotoğraf ne zaman çekildi?" 2 ay önce, babam öldükten bir hafta sonra." Bir sessizlik çöktü masaya. Dışarıda yağmur hızını artırmıştı, kaldırımdaki su birikintileri dalgalanıyordu. Uzakta bir tramvay geçti, metalik gıcırtısıyla geceyi çizdi. "Tamam," dedi Viktor. Gözlüklerini tekrar taktı. "Gidiyoruz. Ama benim dediğim gibi yapacaksın. Tek başına ileri gitmek yok, benden ayrılmak yok ve ben dur dediğimde duruyorsun. Anlaştık mı?" Elara defteri kapattı ve çantasına koydu. "Anlaştık." Şehrin dışındaki yol, kasvetli bir orman şeridinin içinden geçiyordu. Viktor'un kiralık arabası ıslak asfalt üzerinde ilerledi, farlar karanlık ağaçların arasında sönük kalıyordu. Elara yolcu koltuğunda oturmuş, telefonu eline almış ve Kraus ailesiyle ilgili her şeyi taramaktaydı. Viktor ise sürüyor, arada aynaya bakıyordu, eski alışkanlık, takip edilip edilmediğini kontrol etmek.
"Buldukların var mı?" diye sordu Viktor. "Biraz." Elara telefon ekranını karanlıkta parlattı. Heinrich Krauss'un babası, Albrecht Krauss, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işbirliği yapan bir sanayici olarak suçlanmış. Ama hiç yargılanmamış. Savaştan sonra Çekoslovakya'ya dönerek normal hayatına devam etmiş. 1968'de ölmüş. Oğlu Heinrich ise, Heinrich hakkında ne yazıyor? Pek az şey. 1950 doğumlu. Üniversite eğitimini Viyana'da almış. Gençlik yıllarında sanat koleksiyonculuğuyla ilgilenmiş. 1991'de ülkeden ayrılmadan önce Prag'da ciddi bir varlığa sahipmiş. Ama o tarihten sonra kayıtlarda hiçbir şey yok. Sanki yeryüzünden silindi. Ya mülk, malikane kime ait? İşte asıl ilginç olan bu. Elara telefonu koydu ve Viktor'a döndü. Malikane hala Krauss Aile Vakfı adına kayıtlı. Ama vakfın mütevellisini kimse bilmiyor. Belediyelik kayıtlarda bile adres olarak malikanenin kendisi gösteriliyor. Viktor hafifçe güldü, acı, kuru bir gülüş. Kendi kendine mütevelli olan bir vakıf. Temiz iş. Böyle bir şey olabilir mi? Yeterince para ve yeterince doğru avukat ile her şey olabilir. Araba bir tepeyi aşıp yüksek demir parmaklıkların önünde durdu. Elara dışarıya bakınca nefesini içine çekti. Fotoğraflarda gördüğünden çok daha büyüktü. Taş duvarlar en az 10 metre yüksekliğindeydi ve malikanenin kendisi bu duvarların çok gerisinde, büyük bir bahçenin arkasında yükseliyordu. Gece karanlığında ve yağmur altında bina neredeyse görünmüyordu, sadece ana kütlenin çizgileri silüet halinde seçilebiliyordu. Viktor arabayı yolun kenarına, ağaçların gölgesine çekti. Motorunu kapattı. "Buradan," dedi, sol tarafa doğru baktı. Duvarın köşesinde bir bölüm çökmüş. "Fotoğraflarda gördüm. Oradan geçebiliriz." Soğuk ve ıslaktı. Elara ve Viktor çalıların içinden geçerken yüzlerindeki yağmur damlalarını silemediler bile. Defalarca eğilmek, taşların üzerinden atlamak, çürük odunlara basmamak zorunda kaldılar. Bahçe, onlarca yıllık ihmal sonucunda kendine özgü ve vahşi bir ormana dönüşmüştü, hangi bitkinin nerede biteceği belirsizdi, kökler zemini çatlatmış, sarmaşıklar her yüzeyi kaplamıştı. Elara bir dalı kenara itip geçerken Viktor'un koluna tutundu. "Dur." Viktor durdu. "Ne var?" "Işık." Elara eliyle binanın üst katını işaret etti. "Gördün mü?" Viktor gözlerini kıstırdı. Binanın ikinci katındaki pencerelerden biri, sadece bir saniye, hızla bir ışık parlamıştı. Fener gibi, ya da el feneri. Sonra söndü. İkisi de bir an hiç konuşmadı. "Biz değiliz," dedi Viktor alçak sesle. "Kimse var içeride." Elara'nın yüreği sıkıştı. "Polis olabilir mi?" Polis olsaydı güvenlik bandı olurdu dışarıda. Ve polis el feneriyle değil, sahaya ışıklamasıyla çalışır. Viktor cebinden çıkardığı küçük el fenerini kapattı. "Biz de ışıksız ilerleyeceğiz. Elini ver." Karanlıkta, birbirlerinin elini tutarak ilerlediler. Elara gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi, yavaş yavaş binanın ana kapısının silüeti belirdi. Büyük, çift kanatlı, ahşap bir kapıydı, ahşabın bir bölümü çürümüş, demir süslemeler paslanmıştı. Ama kapı kapalıydı. Viktor kapıya yaklaştı ve eliyle yokladı. "Kilit yok," dedi fısıldayarak. "Sadece kapanmış." "Nasıl?" "Sürgü içeriden çekilmiş." Viktor hafifçe güldü. "Biri içeride." Elara'nın içinde iki duygu çarpıştı, korku ve merak. Ve merak, her zamanki gibi, galip geldi. Babasından miras kalmış bu özellik, onu aylardır bu noktaya getirmişti. "Başka giriş," diye sordu. "Zemin katın arka tarafında. Hizmetli girişi. Fotoğraflarda bir kapı gördüm, orada zincir yoktu." Binanın etrafını döndüler. Viktor sağa, Elara sola bakarak ilerlediler. Arka bahçe önden bile daha karanlıktı, büyük bir çınar ağacı gökyüzünün büyük kısmını kapatıyordu. Altında yıllar içinde çürümüş yaprak katmanları birikmişti ve ayakları her adımda yumuşakça battı. Viktor fısıldadı, "Orada." Küçük, alçak bir kapı. Ahşabı çatlamıştı ama hala sağlamdı. Viktor menteşeleri kontrol etti, sonra kapıyı hafifçe itti. Direndi. Biraz daha baskı uyguladı, kuru ahşap hafifçe gıcırdadı ve kapı açıldı. İçeri girdiler. Koku ilk önce geldi. Rutubet, küf, eski tahta ve zamanın üzerine biriktirdiği o özgün toz kokusu. Elara burnunu çekti.
Gözleri karanlığa alışmaya çalışırken Viktor elini tutmaya devam etti. "Fenerlerimizi açabilir miyiz?" diye sordu Elara. "Hayır, henüz değil. Binanın içinde kim olduğunu bilene kadar sesimizi ve ışığımızı sakınacağız." Hizmetli girişinin açıldığı koridor, bir mutfağa bağlanıyordu. Viktor bunu anladı çünkü ayağı metal bir nesneye takılınca eğildi, parmak uçlarıyla yokladı ve eski bir tencere olduğunu hissetti. Mutfak masası, devrilmiş sandalyeler, duvarlardan dökülmüş sıva parçaları. Karanlıkta yavaş yavaş ilerlediler. Koridor bir kapıya çıktı. Bu kapı kısmen açıktı ve oradan binanın iç holüne ulaştılar. Hol, tahmin ettiklerinden çok daha büyüktü. Elara gözleri alışınca mermer zemin, yüksek tavan ve tavandan sarkıp aşağı düşmüş avize kalıntılarını seçebildi. Binanın ön kapısı solundaydı. Sağında geniş bir merdiven tırmanıyordu. Doğrudan karşısında ise büyük ahşap bir kapı duruyordu, kapalı. Ve o kapının altından ince bir ışık sızıyordu. Elara Viktor'un koluna sıkıca tutundu ve eliyle kapıyı işaret etti. Viktor başını salladı, görmüştü. İkisi de kımıldamadan dinlediler. Kapının arkasından sesler geliyordu. Alçak, kıpırdayan bir ses. Türkçe değil, Almanca. Elara Almancasının iyi olduğunu düşündü ama bu kadar alçak sesle ne söylendiğini anlayamadı. Tek kişinin sesi miydi, birden fazla kişi mi, belli değildi. Viktor eğildi ve Elara'nın kulağına fısıldadı, "Anlayabiliyor musun?" Elara başını salladı. Almancası yeterliydi. Kapıya doğru bir adım attı, sonra 2 adım. Viktor arkasından onun koluna tutundu, onu durdurmak ister gibi, ama Elara hafifçe kolunu çekip ilerle işareti yaptı. Kapıya yaklaştı. 2 adım, 1 adım, kapıya kulağını dayadı. Ses netleşti. Bir erkek sesi, yaşlıca, ama güçlü. Ve Elara anladıkça içi titredi. Hepsi orada olmalı. 30 yıldır bekledi. Bir hafta daha bekleyebilir. Ama alıcı sabırsız, anlıyor musun? Alıcı beklemekten hoşlanmıyor. Bir duraklama. Sonra farklı bir ses, bu sefer daha genç, alçak. "Ne yapmalıyız? Ne yapacağımızı biliyoruz." Dedektif buldu, bu sorundu. Şimdi sorun çözüldü. Geriye ne kaldı? Belgeleri bulmak. Evet. Ve bugün bulacağız. Elara geri çekildi. Yüzü bembeyaz olmuştu. Viktor onu tuttu. "Ne dediler?" diye fısıldadı. Elara ağzını açtı, sonra kapattı. Gözleri doldu ama sesini sabit tutmayı başardı. "Babamdan bahsettiler." Dedektif buldu, bu sorundu. "Şimdi sorun çözüldü," dediler. Sesi titredi. "Babamı onlar öldürdü, Viktor." Viktor'un çenesi sertleşti. Parmakları Elara'nın omzuna sıkıca kapandı. Bir an kımıldamadan durdu, sonra eğildi ve konuştu, sesi bir ipek teli kadar ince ve sert. "Geri çekiliyoruz. Şimdi." "Hayır." Elara'nın gözleri de sertleşmişti. "Dinlemem lazım. Belgelerden bahsettiler. Babamın bulduğu şeyden bahsettiler." "Elara." "Viktor, lütfen." Viktor bir an Elara'nın gözlerine baktı. Jean Novak'ın gözlerini gördü orada, aynı inat, aynı ısrar, aynı o, durdurmaya çalışma, ifadesi. Uzun bir nefes aldı. "Tamam, ama ben yanında duruyorum ve kapı açılırsa hiç düşünmeden koşuyoruz. Anlaşıldı mı?" Elara başını salladı. Tekrar kapıya yaklaştı. Bu sefer Viktor da yanındaydı. Kapının arkasındaki konuşma devam ediyordu. Elara gözlerini yumdu, dikkati topladı ve Almanca sesleri kelime kelime ayrıştırmaya çalıştı. Yaşlı ses konuşmaya devam ediyordu. 1943. Bütün mesele orada başlıyor. Albrecht Krauss bu malikanede ne sakladı? Herkese o devrin sorularını sorarsın, cevap veremezler. Ama biz biliyoruz. Aileler bilir. Onlar korudu, biz koruduk. Genç ses, "Peki ya dedektifin kızı?" Bir sessizlik. Uzun, rahatsız edici bir sessizlik. O da babasının peşine düşmüş demek ki. Bilgi aldı. Buraya gelebilir. Gelseydi ne olurdu? Aynı şey. Elara soğuk ter hissetti sırtında. Adım geri attı, ayağı tahta zemine bastığında bir gıcırtı çıktı. Kapının arkasındaki konuşma aniden kesildi. Elara ve Viktor birbirlerine baktılar. Aynı anda döndüler ve koşmaya başladılar. Kapı açıldı. Arkalarından bir ses, "Dur." Viktor Elara'nın elini tuttu ve holün sağına saptı, merdiveni geçip mutfağa doğru koştular. Arkalarından ayak sesi geliyordu, birden fazla kişi. Mutfağa girdiler. Elara önünde gelen masaya çarptı, bir sandalye devrildi gürültüyle. Viktor onu tuttu.
Hizmetli kapısına ulaştılar, Viktor kapıyı itti, dışarı çıktılar. Soğuk hava ve yağmur yüzlerine çarptı. "Koş," dedi Viktor. Bahçenin içinden koştular. Çalılar yüzlerini çizdi, çamur ayaklarını tutmaya çalıştı, ama durdular mı? Hayır. Çökmüş duvar bölümüne ulaştılar, Viktor önce geçti, sonra Elara'ya elini uzattı, Elara geçti. Arkalarından gelen ses durdu. Duvarın öte yanına geçmediler. Viktor ve Elara arabaya koşarak ulaştılar. Viktor anahtarı taktı, motor ilk denemede çalıştı, araba hız yaptı. 1 kilometre ilerledikten sonra Viktor arabayı yavaşlattı. İkisi de soluk soluğaydı. "Sağ mısın?" dedi Viktor. "Evet." Elara elini yüzüne götürdü, bir yerde çalı yaralamış, sol yanağı çizilmişti. "Evet, iyiyim." Viktor dikiz aynasına baktı. Kimse yoktu arkalarında. Uzun bir nefes aldı. 1943'ten bahsettiler, dedi Elara, sesi titriyordu ama zihni hala çalışıyordu. Albrecht Krauss'un malikanede bir şeyler sakladığından. "Aileler korudu," dediler. "Yani bu onlardan da eski, Viktor. Bu İkinci Dünya Savaşı'na uzanan bir şey." Viktor direksiyona baktı. Elleri hala sıkıydı. Jean ne bulmuştu? Notlarında başka ne var? "Hepsi değil, gözden geçiremedim daha. Ama." Elara çantasını açtı, deftere uzandı. Parmakları titriyordu. Sayfaları çevirdi. Bakıyorum. İşte. Krauss K. Liste. Müze kayıtları dışında. Viyana değil, Prag. Sahte belgeler. Ne listesi? Elara baktı. Sonra anladı. Ve ağzı açık kaldı. "Sanat eserleri," dedi. "Babam sanat eserleri listesinden bahsediyor. Müze kayıtlarında görünmeyen, sahte belgelerle korunan." Viktor sol eliyle direksiyonu tuttu, sağ eliyle çenesini ovuşturdu. Gözleri karardı. "Nazi yağması," dedi alçak sesle. Albrecht Krauss savaş sırasında ele geçirilen sanat eserlerini o malikanede sakladı. Ve onlar hala orada. Prag'a döndüklerinde sabahın 4'ü olmuştu. Otele girmeden önce Viktor bir eczaneden aldığı antiseptikle Elara'nın yüzündeki çizikleri temizledi, Elara acıya rağmen ses çıkarmadı. Küçük, mütevazı otelinin lobisinde oturdu ikisi. Viktor kahve söyledi, garsona teşekkür etti, ama kahveyi içmedi, sadece sıcak fincana ellerini dayadı. "Şimdi ne yapacağız?" dedi Elara. "Düşüneceğiz." Viktor fincana baktı. Savaş yağması ciddi bir mesele. Sadece hırsızlık değil, suç, uluslararası hukuk açısından da. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ve işbirlikçileri tarafından Yahudi ailelerden, müzelerden, özel koleksiyonculardan alınan sanat eserleri, bunların bir kısmı hala kayıp. Onlarca yıldır aileler arıyor. Babam bunu bulmuştu. Evet, ve birileri bunu biliyordu. Viktor başını kaldırdı. "Elara, babana kim söyledi? Bu konuya nasıl girdi?" Elara düşündü. Bu soruyu kendisine de sormuştu, defterde babasının ilk notuna baktığında tarihe dikkat etmişti. 6 ay önce bir mektup almış. Anonim. Posta damgası Prag. "Krauss malikanesini araştır, orada ne var?" yazıyor. Sadece bu kadar. Babam da araştırmış. Anonim mektup. Viktor parmak uçlarını birbirine vurdu. Biri onu oraya yönlendirdi. Evet, iki ihtimal var. Ya içlerinden biri vicdan azabı duydu ve dışarıya sızdırmak istedi, risk almadan. Ya da, Viktor durdu. Ya da biri Jean'ı tuzağa çekmek için kullandı. Sessizlik. Lobide sadece duvar saatinin tik takı duyuluyordu. Elara fincanı masaya koydu. Biri babamı oraya göndererek, öldürtmek için mi? Düşün, eğer Krauss malikanesinde gerçekten 100 milyonlarca avroluk sanat eseri varsa, bu eserleri çıkarmak isteyenlerin önünde kim duruyor? Tarih, yasal hak sahipleri ve bu tür eserleri bulan dedektifler. Babam onlar için engel miydi? Ya da babasıydı. Viktor sesini alçalttı. Belki Jean gerçekten bir şey buldu. Belki sakladı ya da kopyaladı. Ve onlar bunu biliyordu. Bu yüzden Jean'ı bitirmeleri gerekiyordu. Elara gözlerini yumdu. Göz kapaklarının arkasında babasının yüzü belirdi, kahkahası, çalışma masasının başında notlar alırken eğdiği başı, onunla satranç oynarken yaptığı şakalar. Sonra depo, ölüm, gözlerini açtı. "Devam edeceğim," dedi. Viktor'un yüzünde en küçük bir şaşkınlık yoktu. Sadece başını salladı. "Biliyordum. Ama şimdi uyumamız lazım. Akıllı düşünemeyiz bu halde." Sabah 8'de Elara uyandı. Telefona baktı, 2 mesaj.
Biri bilinmeyen numaradan, biri Viktor'dan. Viktor'un mesajını önce okudu, indikte. Kahvaltıda bekliyorum. Bilinmeyen numarayı açtı. Mesaj sadece Almancaydı. Peşinizi bırakın. Son uyarı. Elara mesajın ekran görüntüsünü aldı ve Viktor'a iletti. Sonra duşa girdi, giyindi ve aşağı indi. Viktor masada oturmuş, küçük bir dizüstü bilgisayarın başında çalışıyordu. Elara gelince ekranı döndürdü. Bak, dedi. Gece araştırdım. Restitüsyon davalarını takip eden uluslararası bir hukuk bürosu var, Art Recovery International. Savaş yağması eserlerini arayan ailelere ve kurumlara danışmanlık yapıyorlar. Bu tür vakaları bildiriyorlar. Elara ekrana baktı. İngilizce, Almanca ve Fransızca bir sayfa. Onlara başvurabilir miyiz? Evet. Ama önce elimizde somut bir şey olması lazım. Malikanede ne olduğuna dair kanıt. Viktor durdu. Bu sabah bana bir şey daha geldi. Eski bir iş arkadaşım, emekli Interpol bağlantılı bir analist, Hans Brenner. Ona Kraus ailesini sordum. Bir saat sonra döndü. Ne dedi? Heinrich Kraus 2019'da ölmüş. Viyana'da, münzevi bir hayat yaşarken, mirasını bir vakfa bırakmış. Ama bu vakıf hiçbir zaman resmi olarak kayıt yaptırmamış. Adı, Kraus Kültür Mirası Vakfı. Dün gece söyledikleri şey, aynı vakıf. Evet, ve bakıyorum, bu vakfın üyelerine. Belgeler çok dağınık ama Hans bazı isimleri buldu. Viktor yeni bir sayfayı açtı. Anton Reis, Avusturyalı, eski bir sanat tüccarı. 70'li yaşlarda. Ve oğlu Markus Reis, 40'lı yaşlarda. Baba oğul. Elara bir an düşündü. Sonra gözleri açıldı. Dün gece, kapının arkasındaki iki ses. Yaşlı ve genç. Evet, Viktor bilgisayarı kapattı. Anton ve Markus Reis bu malikanede ne arıyor? Ve bu eserleri kime satacaklar? O sabah Elara bir şey daha yaptı. Babasının daha önce çalıştığı insanları aramaya başladı. Jan Novak Prag'ın eski bölgelerinde çeşitli muhabirler, arşiv uzmanları ve tarihi yapı araştırmacılarıyla çalışmıştı. Bunlardan biri Elara'nın da tanıdığı, babasıyla uzun süredir dost olan Bayan Adela Cekova'ydı. Adela, Josefov'daki küçük bir apartman dairesinde yaşıyordu, Prag'ın eski Yahudi mahallesinde, sinagogların ve tarihi yapıların gölgesinde. 70 yaşında, ufak tefek, beyaz saçlı bir kadındı. Elara'nın çaldığı kapıyı açtığında bir an baktı, sonra ağlamaya başladı. Jan'ın kızı, dedi Çekçe, sonra Almancaya geçti çünkü Elara'nın Çekçesini biliyordu. İçeri gel, içeri gel. Elara içeri girdi. Viktor dışarıda bekledi, sen git, bu daha kişisel, demişti. Elara ona minnetle bakmıştı. Adela'nın dairesi kitap doluydu. Her yerde kitap, tavana kadar raflar, masalarda yığınlar, sandalyelerde bile. Ayrıca çerçevelenmiş fotoğraflar vardı, eski, siyah-beyaz fotoğraflar. Otur, dedi Adela. Çay koydu, süreç boyunca konuştu, bazen duraksadı. Jan benim en iyi dostumdu. Yıllarca birlikte çalıştık. Arşivleri, tarihi belgeleri, bazen bulunmaz şeyleri bulduk birlikte. Ama son dönemde, Kraus malikanesi, dedi Elara. Adela durdu. Elindeki çaydanlık titredi hafifçe. Masaya koydu. Bunu sana kim söyledi? Babamın notları. Ve geçen gece bizzat gidip duyduklarım. Adela yavaşça oturdu. Uzun süre Elara'ya baktı, sanki onu tartıyordu, ne kadar güvenilir, ne kadar hazır olduğunu ölçüyordu. Sonra ayağa kalktı ve en sağdaki rafa gitti. Bir kitabın arkasından küçük bir kutu çıkardı, metal, kilitli. Anahtarı yakasının altından çıkardı. Kilidi açtı. İçinden bir zarf aldı ve Elara'ya uzattı. Jan bunu bana verdi. Eğer bir şey olursa, dedi. Biliyordum bir gün bu zarfı açmak zorunda kalacağım. Elara zarfı aldı. Elleri titriyordu. Zarfın üzerinde babasının el yazısıyla, Elara için, yazıyordu. Yavaşça açtı. İçinde birkaç sayfa vardı, babasının el yazısıyla dolu. Ve bir fotoğraf. Fotoğraf bir tabloyu gösteriyordu. Portre. Bir çocuk, 5-6 yaşında, koyu gözlü, yüzünde hüzün ifadesi olan bir kız çocuğu. Tablonun sağ alt köşesinde imza vardı, Elara imzayı tanıdı. Büyük bir ressama aitti, 18. yüzyıldan kalma bir eser. El yazısını okumaya başladı. Sevgili Elara, bunu okuyorsan beni kaybetmişsindir. Özür dilerim. Ama bilmen gerekiyor. Kraus malikanesinin bodrum katında en az 42 sanat eseri var,
Bunları 1943 ila 1944 yılları arasında Albrecht Krauss, Nazi kuvvetleriyle işbirliği yaparak Prag, Brno ve Olomouc'taki Yahudi ailelerden ve müzelerden topladı. Eserlerin bir kısmı savaştan sonra iade edildi ya da kayıp olarak kayıtlara geçti. Ama 42 tanesi hiçbir zaman bulunmadı. Şimdi Anton Reis ve oğlu Markus bu eserleri malikaneden çıkarmak istiyor. Bir alıcıları var, kim olduğunu bilmiyorum ama çok parası olan biri. Belki de bu eserlerin nereden geldiğini bilerek satın almak istiyor, bazen koleksiyoncular böyle işler. Bu fotoğraftaki tablo, listede birinci sırada olan eser. Mavi eşarpli kız, adını verdim, gerçek adını bilmiyorum. Bu tablo bir Praglı Yahudi ailesine aitti. Aile savaştan sağ çıkmadı. El ara, bu tabloyu ve diğerlerini bul. Sahiplerine ya da sahiplerinin torunlarına kavuştur. Bu tek ricam. Seni seviyorum, baban. El ara mektubu katlayıp dizinin üzerine koydu. Bir süre hiç konuşmadı. Adela karşısında oturuyordu, elleri kucağında, sessizce bekliyordu. Malikanede bir bodrum var, dedi sonunda El ara. Sesi beklenenden daha sakin çıktı. Bunları bulmam lazım. El ara. Adela öne eğildi. Jean bir şey daha söyledi bana. Reis ailesi tehlikeli, dedi. Benim için endişelenme, ama, durdu. Tamamlamadı cümleyi. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Ben de anlıyorum. El ara ayağa kalktı. Adela, bu eserlerin hangi ailelere ait olduğunu araştırmak için arşivlere erişebilir misin? Evet, yıllardır bu alanda çalışıyorum. Yahudi Müzesi'nde bağlantılarım var, Holocaust arşivlerinde de. Bana zaman tanı. Yarın sabaha kadar. Viktor mektubu okudu. 2 kez. Sonra katlayıp El araya geri verdi. 42 eser, dedi. Bu küçük bir müzenin koleksiyonuna eşit. Para değeri olarak. Önemli değil para değeri, dedi El ara. Önemli olan kime ait olduğu. Haklısın. Ama şunu da düşün, Reis ailesi bu eserleri bu gece ya da yarın gece çıkarmaya çalışacak. Dün gece konuşmalarından anladım, acele ediyorlardı. Alıcı sabırsız, dediler. Yani hızlı hareket etmemiz lazım. Evet, Viktor masaya oturdu, ellerini önüne koydu ve baktı. Bu bakış El araya her şeyi anlatıyordu. Yıllar içinde onlarca zor karar vermiş, sonuçlarını yaşamış bir adamın bakışı. Polisi çağırabiliriz. Şu an elimizde ne var? Bir mektup. Bir fotoğraf. Ve dün gece duyduklarımız, ama kayıt yok. Polise gitsek ne derler? Zayıf, dedi El ara. Çok zayıf. Anonim bir şikayet olarak alırlar, belki haftalar sonra bir kontrol yaparlar. O zamana kadar her şey gitmiş olur. Öyleyse biz gidiyoruz. Tekrar. Öyleyse biz gidiyoruz. Tekrar. Viktor hafifçe gülümsedi, yorgun ama kararlı bir gülümseme. Ama bu sefer hazırlıklı. İkisi bir plan yaptı. Viktor eski bağlantılarından birini aradı, Prag'da çalışan bir Alman gazeteci, Kai Brandt. Kai, araştırmacı gazetecilik yapıyordu ve bu tür hikayelerin değerini biliyordu. Viktor ona durumu anlattı, Kai heyecanla bağlandı. Belgeleri elimde tutun, dedi Kai. Ben de arşivleri tarayacağım. Eğer bu gerçekse, bu Avrupa çapında manşet olur. Sonra Viktor ekipman temin etti. Küçük, gizli kameralar, Prag'daki çevrimiçi bir gözetim ekipmanı dükkanından. Bunlar yaka kamerasıydı, görünmez. Ayrıca küçük bir kayıt cihazı. El ara ise Adela ile çalıştı. Öğleden sonrayı arşivlerde geçirdiler. Yahudi Müzesi'nin kayıtlarından, savaş dönemi belgeleri ve el koyma kayıtlarından taradılar. Prag'daki Yahudi ailelere ait sanat eserlerini listeleyen İkinci Dünya Savaşı dönemi Almanca belgelerine ulaştılar. Akşam 5'e doğru Adela bir şey buldu. El ara, gel bak. Ekranda sararmış bir belge. Almanca, 1944 tarihli. Bir isim, Weiss ailesi. Prag'daki bir tüccar aile. Sanat koleksiyonlarının dökümü yapılmış, ardından, müsaade edildi, kaydı düşülmüş. Weiss ailesinin listesinde 8. sırada, portre, kız çocuğu, mavi eşarp, yağlı boya, 18. yüzyıl. El ara'nın nefesi kesildi. Bu, dedi. Bu babamın fotoğraftaki tablo. Adela listeyi yazdırdı. Sonra Weiss ailesini araştırdı. Aile 1944'te toplama kampına gönderilmişti. 5 kişiydiler. Anne, baba, 3 çocuk. Sadece bir kişi hayatta kalmıştı. En büyük çocuk, o zamanlar 17 yaşında olan Miriam Weiss. Miriam Weiss savaştan sonra İsrail'e göç etmişti.
1998'de hayatını kaybetmişti. Ama bir kızı vardı, Noah Weiss-Levy. Tel Aviv'de yaşıyordu. Noah Weiss-Levy, dedi Elara. Bu tablonun yasal mirasçısı. Akşam, plan tamamlanmıştı. Victor'un hazırladığı kameraları taktılar. Kay Brandt, belirlenen noktada hazırda bekleyecekti, Victor'un vereceği sinyalle polisi arayacaktı. Adela ise otel odasında kalacak, eğer Elara ve Victor 5 saatten fazla haber vermezse doğrudan polisi arayacaktı. Elara banyonun aynasına baktı. Yorgun görünüyordu, saçları topuza bağlıydı, üzerinde koyu renk, rahat kıyafetler vardı. Sol yanağındaki çizik kapanmaya başlamıştı ama hala kızarıktı. Babasına baktığını hissetti aynadaki yüzünde. Aynı gözler, aynı inat, aynı o, bırakmayacağım, ifadesi. Tamam, baba, dedi alçak sesle. Gidiyorum. Saat 11'di. Yağmur dinmişti ama bulutlar hala düşük asılıydı, ay görünmüyordu. Bu onlar için iyiydi. Kraus malikanesinin önünde, ağaçların gölgesinde durdular. Bu kez Kay da yanlarındaydı, 30'lu yaşlarda, uzun boylu, siyah ceketli bir adam. Kay malikaneden 100 metre uzakta bekleyecekti. Telefonu açık olacak ve Victor'un vereceği kodu duyunca polisi arayacaktı. Hazır mısın, dedi Victor. Hazırım, dedi Elara. Duvarın çökmüş bölümünden geçtiler. Bahçeye girdiler. Bu kez daha dikkatliydiler. Her adımı ölçerek, sesleri ve ışıkları kontrol ederek ilerlediler. Binanın arka kısmına ulaştılar. Hizmetli kapısı kapalıydı ama yine kilitli değildi. Victor yavaşça itti, içeri girdiler. Holde durdu ikisi. Kapının altından ışık hala sızıyordu. Victor Elara'ya baktı, devam et işareti verdi. Bu sefer kapıya doğru ilerlediler ama geçmediler. Kapının yanında, sağ tarafta, bir koridor vardı, dün gece fark etmemişlerdi. Bu koridor muhtemelen bodrum katına inen bir merdivene çıkıyordu. Victor fenerini kapattı ve karanlıkta koridora girdi. Elara arkasından, yavaş, sessiz. Elara neredeyse nefesini tutuyordu. Merdiven, inişe geçtiler. Bodrum soğuktu, taş duvarlar, toprak zemin, eski bir deponun kokusu. Ama bu kez farklı bir şey vardı, bir ışık. Uzaktan, bodrum katının derinliklerinden gelen, sarımtırak bir ışık. Victor durdu. Elara yanına yanaştı. Fısıldadı, onlar. Elara başını salladı. İlerlediler. Bodrum bir koridor boyunca devam ediyordu. Her iki yanında eski, ağır kapılar vardı. Oda depolar. Kapıların bazıları kilitliydi, bazıları açıktı. Işığın geldiği odaya yaklaştılar. Kapı aralıktı. Victor içeriye baktı. Geri döndü ve Elara'ya fısıldadı, 2 kişi. Anton ve Marcus. Tahmin ettiğimiz gibi. Ve kasalar var içeride, tahta sandıklar. Açıyorlar. Elara omzundaki yaka kamerasının çalıştığını kontrol etti, küçük bir yeşil nokta yanıp sönüyordu. Kayıt alıyordu. Giriyoruz, dedi. Victor başını salladı. Kapıyı itti. İkisi içeri girdi. Anton Reis 70'li yaşlarında, saçları tamamen beyaz, dik duruşlu bir adamdı. O an bir sandığın kapağını açmış, içeriye bakıyordu. Marcus Reis yanında duruyordu. Babasının 20 yıl önceki hali gibi, daha genç ve daha sinirli bir yüzle. İkisi de döndü. Bir an kimse konuşmadı. Sonra Anton Reis ağır ağır Almanca konuştu, kim oldukları konusunda şüphem yoktu. Dedektifin kızı ve partneri. Türkçe konuşabilirsiniz, dedi Elara sakin bir sesle. Ya da Almanca devam edin, anlıyorum. Anton hafifçe kaşlarını kaldırdı. İyi, o zaman anla. Buradan ayrılacaksın ve bir daha geri dönmeyeceksin. Hayır. Elara ileri adım attı. Sizi kaydediyorum. Yaka kamerası. Şu an görüntüler uydu bağlantısıyla dışarıya aktarılıyor. Polis yolda. Bu son cümle yalandı, henüz polisi aramamışlardı. Ama etkisi oldu. Marcus Reis babasına baktı. Anton Reis ise kımıldamadı. Sadece Elara'ya baktı. Uzun, hesaplı bir bakış. Kameralar var, dedi nihayet. Tamam, ama ne görüyorsun kamerada? 2 kişi bir bodrum katında. Suç nerede? Suç şurada, dedi Elara ve çantasından çıkardığı belgeyi tuttu. Adela'nın yazdırdığı, 1944 tarihli el koyma listesi. Bu belge Weiss ailesinin Almanca müsaade listesi. İçinde 8. sırada şu var, portre, kız çocuğu, mavi eşarp, yağlı boya, 18. yüzyıl. Bu liste Albrecht Krauss'un el koyma kayıtlarında geçiyor.
Ve bu tablonun bu binanın bodrum katında olduğunu siz de biliyorsunuz. Marcus Reis öne adım attı. Victor da aynı anda öne adım attı, tam karşısına geçti. İkisi birbirlerine baktı. Bir adım daha atarsan, dedi Victor sakin ve düz bir sesle, ben de bir şeyler yaparım. Marcus durdu. Anton Reis ise hala Elara'ya bakıyordu. Ve Elara bir şey fark etti, adamın gözlerinde beklediği öfke yoktu. Bunun yerine başka bir şey vardı, yorgunluk ve belki de çok derinlerde, çok küçük bir şey daha. Weiss ailesi, dedi Elara daha alçak bir sesle. 5 kişiydiler. Sadece Miriam hayatta kaldı. Miriam'ın kızı Noah, Tel Aviv'de yaşıyor. Bu tablo ona ait. Anton Reis elleri yanında, kımıldamadan duruyordu. Uzun bir süre geçti. Marcus dönüp babasına baktı. Baba, sus. Anton sesi sert çıktı ama Marcus'a değil, genel olarak odaya karşıydı bu sertlik. Elara'ya baktı. Babanı tanıdım. Jean Novak. 3 ay önce. Elara dondu. Evet, dedi Anton. Buraya geldi. Benimle konuştu. Ben, onu durdurmaya çalıştım. Ama öldürmedim onu. Adam durdu. Marcus öldürmedi onu. Biz biliyoruz kim öldürdüğünü. Ve bu yüzden biz de buradayız. Bir sonraki 1 saat boyunca Elara hiçbir zaman hayal etmediği bir hikaye dinledi. Anton Reis, görünüşünden çok farklı bir hikayenin ortasındaydı. Albrecht Krauss benim dedemin müşterisiydi, dedi adam. Sanat tüccarıydı dedem. Savaş döneminde, o dönemde herkes ödün verdi. Kimisi daha az, kimisi daha fazla. Dedem ödün vermedi, kaçtı. Ailesiyle birlikte İsviçre'ye gitti. Ama arkadaşları kaldı. Ve bazı eserler elimden geçti, savaş öncesinde, o yılların karışıklığında. Ne demek istiyorsunuz, dedi Elara. Dedem bazı eserleri aldı. O zaman almak demek, kaybolmaktan kurtarmak demekti, en azından öyle düşünüyorduk. Yahudi aileler kaçıyordu, eserlerini satıyordu, elden çıkarıyordu. Dedem aldı. Ama, Anton durdu. Ama hepsini almadı. Bir kısmı Krauss'ta kaldı. Albrecht Krauss el koydu. Ve siz şimdi ne yapıyorsunuz? Adam derin bir nefes aldı. 83 yaşındayım. Hayatım boyunca bu yükü taşıdım. Dedemden miras kalan eserlerin bazılarını zaten iade ettim. Yıllarca çalıştım bunun için. Ama Krauss'taki eserler farklıydı, onlara ulaşamıyordum. Ta ki Heinrich Krauss ölene kadar. Heinrich'in ölümünden sonra buraya girdiniz. Evet, ama biz bu eserleri çalmak için buraya geldik. Anton'un sesi alçaldı. İade etmek için, ailelere ulaşmak için, sahte belgeler yapmak için değil, tersine, gerçek sahipleri bulmak için. Elara Victor'a baktı. Victor'un yüzünde de şaşkınlık vardı, kontrollü, ölçülü, ama oradaydı. Peki ya babam, dedi Elara. Sesi titriyordu. Anton Reis'in gözleri kapandı. Bir an öyle kaldı. Sonra açtı. Jean Novak buraya geldiğinde biz de buradaydık. Tanımıyorduk birbirimizi. Yanlış anlama oldu. Kaçtı, biz kaçtık. Ama Jean bir şey gördü, belgeleri. Yanlış yorumladı. Bizi suçlu sandı. Beni aramaya çalıştı. Hayır, önce Marcus'u aradı. Marcus onu kovaladı, korktuk, ne yaptığımızı anlasın istemedik. Ve adam durdu. Jean o depoyu keşfetti. İçine girdi. Ama o depoda Jean'dan başkası da vardı. Elara öne eğildi. Kim vardı? Alıcı. Anton sesi bu kelimede dondu. Eserler için Reis ailesinin kendisi değil, başkası bir teklif getirmişti. Hayır, doğru değil, teklif getiren bizi atlayarak doğrudan Marcus'u bulmuştu. Sonradan öğrendim. Marcus. Adam oğluna baktı. Marcus Reis başını eğmişti. Sessizdi. Marcus bu adamla görüşmüştü, dedi Anton. Kendi başına karar vermişti. Ben bilmiyordum. Marcus bu eserlerden para kazanmak istedi. Elara'nın bakışları Marcus'a kaydı. Ve bu adam Jean'ı öldürdü mü? Marcus Reis başını kaldırdı. Gözleri kızarmıştı. Ben istemedim. Ben hiç istemedim. Sadece, para konuşuldu. Anlaşma yapıldı. Jean'ın öldüğünü duyunca. Kim, dedi Elara, tek kelime, bıçak gibi. Bir Rus sanat kaçakçısı. Dmitri Voronov. Prag'a geliyor ve gidiyor, yasal iş görünümü altında. Birkaç galerisine gizlenmiş eserler koyuyor, sahte sertifikalarla satıyor. Victor anında telefonunu çıkardı. Kayı'ya bir mesaj gönderdi, polisi ara. Malikanede suç ispatı var. Dmitri Voronov ismi önemli. Hemen. Siren sesleri gece yarısı Prag'ın dışındaki ormanlık yolda duyuldu.
Mavi ışıklar ağaçların arasında parladı. Elara malikanenin önünde, Victor'un yanında duruyordu. Polis araçları sıralanıyordu. Kay Brandt uzaktan bakıyor, not alıyordu. İçeride Anton ve Marcus Reis ifade veriyordu. Malikanenin bodrum katı mühürlenmişti, sanat eseri uzmanları sabaha çağrılacaktı. Victor Elara'nın yanına geldi ve onun omzuna elini koydu. "Bitti mi?" diye sordu Elara. "Hayır," dedi Victor. "Başladı. Voronov'u bulmak zaman alır. Davalar zaman alır. Eserlerin iade süreci yıllarca sürebilir." Durdu. "Ama başladı. Bu önemli." Elara başını kaldırdı ve bulutların arasından sıyrılan bir yıldıza baktı. Prag'ın gökyüzü bu saatte bile asla tam karanlık olmuyordu, şehrin ışıkları bulutlara vuruyordu ve her şey donuk bir portakal rengiyle kaplıydı. "Tel Aviv'e gitmem lazım," dedi. "Noah Weiss Levy'e gitmem lazım. Ona tabloyu anlatmam lazım. Büyükannesinin babasının evindenki o küçük kız portresini. Sana eşlik edebilirim," dedi Victor. "Biliyorum." Elara hafifçe gülümsedi, yorgun, hüzünlü ama gerçek bir gülümseme. "Teşekkür ederim." Bir polis memuru yaklaştı ve Elara'dan ifade almak istedi. Elara döndü, memurun karşısına geçti ve anlatmaya başladı. Her şeyi, başından sonuna. 6 ay sonra bir cuma öğleden sonrası, Tel Aviv'deki küçük bir müzede küçük bir tören düzenlendi. "Mavi Eşarpla Kız" adı verilen tablo, ışıklı bir vitrine yerleştirildi. Yanında bir plaket duruyordu. Weiss ailesi adına, 1943 ila 2024. Noah Weiss Levy, 60'lı yaşlarda, beyaz saçlı, küçük yapılı bir kadındı. Tablonun önünde durdu ve uzun süre baktı. Yanında kızı ve torunu vardı. Elara uzakta durdu. Victor onun yanındaydı. Bir süre sonra Noah döndü ve Elara'ya doğru yürüdü. Elara'nın ellerini tuttu. Hiçbir şey söylemedi. Sadece tuttu. Elara da konuşmadı. Konuşmaya gerek yoktu. Tablodaki kız çocuğu, kim olduğu hala bilinmiyordu. Mavi eşarbıyla salonun ışığında duruyordu. Yüzündeki hüzün aynıydı, 80 yıldır aynı. Ama artık doğru yerdeydi. Bu yeterliydi.